Merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Burada karşınızda olmak, sizlerle birlikte olmak benim için büyük bir onur. Öncelikle onu belirtmek istiyorum. Bu ortamı, bu platformu sağladıkları için de TED Üniversitesi'ne ve değerli yapımcılara çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok güzel buradan sizlere bakmak, konuşmak. Bugünkü konumuz da çok güzel, yabancı. Ben çocuk doktoruyum aynı zamanda belirtildiği gibi. Lütfen şöyle hepimiz bir doğduğumuz anı hayal edelim. İlk doğduğumuz anı hepimizin ortak yaşadığı ama hiçbirimizin hatırlamadığı o eşsiz özel an. Daha sonraları tanıdık, çok tanıdık ama o anda bir yeni doğan için herkes, her şey yabancı. Dolayısıyla daha doğar doğmaz hepimizin ortak hissettiği evrensel bir duygu yabancı. Önce pozumuzu verelim o zaman. Peki, evrensel bir his hepimizin yaşadığı dedik. İnsanlar bazen yabancı olmaktan çekiniyorlar, korkuyorlar yeni girdiği ortamlardan. Oysa ki yabancı olmak bir öğrenme içgüdüsü. Yani merak uyandıran, acaba nelerle karşılaşacağımızı ve neleri bize katacağını düşündüğümüz bir duygu yabancı olmak. Ben Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görev yaptım, bir subayım aynı zamanda. O dönemde bir kadın olarak erkeklerin dünyasına ilk girdiğimde bana çok yabancı geldi. Benim tanıdığım erkekler babam ve abim tanıdığımı sandığım. Ama komutanlar ve havada uçuşan komutlar bana son derece yabancıydı. Biz her sabah 6.30'da aynı kamuflajları giyiyor, aynı postalları giyiyor ve sabah 6.30'da içtimaya çıkıyorduk. Erkekler bilirler ne demek istediğimi. Ve o ortamda hepimiz birbirimizden ayrı yabancıydık. Türkiye'nin her bir bölgesinden gelen subay adayları vardı. Hiçbirimiz birbirimizi tanımıyoruz. Aslında dış görünüşte hepimiz aynıyız. Bu bizi ayrıştıran değil de bizi bir arada tutan bir şeydi. Neden? Çünkü her birimizde ayrı bir hayat hikayesi vardı. Bir yaşanmışlık, bir öykü geldiği yerden ve bu bizde bir merak uyandırıyordu. Birbirimizi tanımaya yönelik, yeni hayatları keşfetmeye yönelik. Daha sonraları silahlı kuvvetlerde çalıştığım dönemde F-16 ile uçma şansım oldu defalarca. Şimdi yeryüzünden gökyüzüne baktığımda her gün gördüğüm bulutlar. Ama gökyüzünden aşağı doğru baktığımda o bulutlar bana çok yabancıydı. O kadar farklı geldiler ki dedim ki işte baktığınız açı sizin nerede olduğunuz aslında durduğunuz yer yabancılaştırıyor sizi. Bir hikaye var, onu seviyorum. Şimdi bir çocuk köyde dedesiyle birlikte beraber hareket ediyorlar. İşte okula doğru gidecekler. Yol uzun. Çocuk yoruluyor torunu. Yanlarında da bir eşek var. Dede torununu eşeğin üstüne bindiriyor, kendisi de yürüyor. Yolda birisiyle karşılaşıyorlar ve karşılaştıkları kişi diyor ki, aa diyor toruna o sırada, sen diyor utanmıyor musun deden ayaktayken sen diyor oturuyorsun. Rahatsızlık duyuyorlar. Bu sefer torun aşağı iniyor, dede biniyor. Daha sonra birisiyle karşılaşıyorlar. O da diyor ki, aa diyor. Yani koskoca adam utanmadın mı diyor. Sen oturdun eşeğin üstüne de torun küçücük çocuk yürüyor diyor. Bu sefer ikisi de iniyorlar. İkisi birlikte yürüyorlar. Yine birisiyle karşılaşıyorlar. O da diyor ki, aa sizde hiç akıl yok. Eşek boş gidiyor, ikiniz de aşağıda duruyorsunuz. Dolayısıyla olaylara, durumlara nereden, ne açıdan baktığımıza göre hayat değişmekte. Aslında yabancılık biraz önce söylediğim gibi bir öğrenme içgüdüsü. Bazen çok güzel belirtti sunucumuz da, insanın kendine yabancılaşması. Ben bunu seviyorum. İnsan kendine yabancılaştıkça aslında kendine yolculuğa çıkıyor, kendini tanıyor. Çünkü huylarımız da değişiyor değil mi? Yaş aldıkça bazen kahve içmeyi sevmiyorsak şimdi kahve içmekten çok keyif alıyoruz. Daha da hoşumuza gitmeye başladı. Ne oldu? Yabancılaştık mı kendimize? Aslında bu değişimle birlikte yeni bir keşfin içine girmiş oluyoruz. İnsanlar, ben ders anlatmayı çok seviyorum. Tıp fakültesinde, üniversitede hocalık yapıyorum. Her yeni grup geldiğinde hiçbirini tanımıyoruz. Biz onlara yabancıyız, onlar da bize yabancı. Ama ben her öğrenciyi ayrı merak ediyorum. Acaba nereden geliyor, nasıl bir yaşanmışlıkta, kimi yurtta kalıyor, kimi evde kalıyor ve bunları öğrendikçe
aslında bir keşfe doğru çıkmış oluyoruz. Yani yabancılık korkulacak değil de, ayrıştırılacak değil de tam tersine bizleri ortak paydada buluşturan evrensel bir duygu. Hayat bir yolculuk. Hepimiz bu yolculuk içerisinde defalarca yabancılık hissettik, hissedeceğiz ve hissetmeye devam edeceğiz ve kendimize doğru keşiflere başlayacağız. Aslında gerçek aitlik, çok yabancı olduğun ortamda bile kendin gibi davranabilmektir diyoruz. Çok teşekkür ediyorum.